Evanescence ses analizi çok istemişlerdi. Evet hocam, Hadi yapalım. Hadi yapalım. Onlar artık kaldı hep çünkü haftalardır böyle söylene. Emily. Bence Evanescence'den çok Emily bu Çok şekilde var yazılıyor. hocam performansı. Var. Binlerce var. Dolu. Bugün birazcık rockçılardan gideceğim arkadaşlar. Çünkü özellikle rock vokal yapmıyorum diye bana çok kızıyorlar. Şimdi Emily yapacağım. Ondan sonra da Emily peki feat. Hailstorm. Lizzie Hale. Evet. Biliyor musunuz? Aha. Ya şu dönem, son dönemin efsane iki vokalini yan yana getiren bir çalışma bulacağız şimdi. Beautiful Duet, Lizzie Hale, Emily. Hani böyle rockçıların oh be desinler şu yayında diyorum. Gerçekten bence son dönemin en iyi iki rock vokal bayan şarkıcısı. Emily'yi bir kere net söyleyeyim. Soprano rengi var. Bakın mezzo değil. Çok tiz bir rengi var. Evet bir söyleyeyim. Lizzie Hale'ın da çok koyu bir rengi var ama tiz sesleri ikisi de çok iyi. Girsin. Bir daha girsin. Çok özür dilerim. Koyu bir alt ses geldi. Hafif ışırtılı. Bu çalan şu anda Emi değil mi? Karıştırmayalım da. Lizzie Hale biraz hışırtılı sesleri seviyor. Zaten biraz sonra Lizzie Hale'in bir konser performansının nasıl bir hale geldiğini de göstereceğim size. Bu kadar güzel bir sesin. Hep içindeki o havayı duyuyorsunuz değil mi? Bu neden oluyor biliyor musunuz? Fazla bağırmaktan. Ses senelerce bağırmaktan artık ses tellerinin kapanması bile zorlaşmaya başlamış. Devamlı böyle bir dip ses var. Evet, duyarken siz keyif alıyorsunuz. Ay be yandım falan ama o aslında o sesle şöyle bir zorunlu bir hayatı var yani. Başka bir şey çıkmıyor. Sabahları kalktığında sesi daha kısık oluyor. Ben tanımıyorum hani öyle falan değil ama öyle. Gerçekten. Sabah kalktığında bu sesler hep şunu derler bana yazarlar hocam işte. Ya hocam sabah kalkıyorum sesim çok kötü. Yanlış okumanızdan büyük ihtimalle kaynaklanabilir. Bir. İkincisi reflüden. Geçiyorum. Çok keskin şarkı söylüyor ya. Hani ben şimdi Ayşegül'le çalışırken burada Ayşegül'e hep diyorum ki ya Ayşegül şarkı söylerken kuvvetli ol, güçlü ol, enerjini göster. Lizzie Hale bunun hepsini yapıyor. Şarkı söylerken çekinmeyin arkadaşlar. Şarkı söylerken savaşçı olun. Şarkı söylerken kendinizi her zaman göstermekten zevk alın. Bu kötü bir şey değildir. Yoksa sesinizi bir konser performansı yapar gibi göstermezsiniz. Daha çok bir evde, odada söylüyor gibi his yaratırsınız. O benim. Evet ha. Devam. New Jersey. Geç bakalım. Tizler geldi. Bakın. Kirli, fazlasıyla boğaza yüklenerek oluşmuş bir ses. Gene kulağınıza güzel geliyor. Fakat aslında Lizzie Hale için iyi bir şey değil bu. İyi sinyal vermiyor bu iş. Fakat çok güzel bir ses rengi. Nefis şarkı söylemiyor yani çok etkileyici gerçekten. Hani Tori Kelly ile şöyle bir kıyaslayalım mı bir anda? Tori Kelly ne kadar parlak, net, Evet. hep pozisyonda okuyor. Bu ne kadar kirleterek, bozarak. Hani tamam biri rockçı, biri popçu. Ama hani Tori Kelly'nin ses sağlığının yıllar içinde hiç bozulmayacağından emin olun. Ama Lizzie Hale'in yıllar içinde yaşlanacağından emin olun. Bu ses yaşlanacak. Kalınlaşacak gittikçe. Başlamıştı zaten. Şimdi Lizzie Hale ile Emily şöyle bir verse
versus yapsak. Hadi bu haftanın versus'u da bu olsun. Şöyle düşünebiliriz. Bir kirli vokal, bir dikkatli, akıllı ses kullanan vokal geliyor. Şimdi Emi'yi izleyin. Beraber okuyorlar. O kirler Lizzie'den geliyor. Evet, onu size söyleyeyim. Şimdi gelecek. Yani Emi'nin girdiği yerlerde böyle yumuşacık bir vokal rengi bir anda gelmeye başlıyor ve tamamen pozisyon doğru. Süper. Bu da kolay iş değil ha. Farklı sesler tutuyorlar. Bir tanesi başka bir yerde yaşıyor ama kültürlerinde var. Böyle büyüyorlar arkadaşlar. Ortaokuldan, liseden itibaren hep korolarda çok sesli çalışıyorlar ve kulakları çok yatkın. Çok kolay dönüyor bunlara. Şimdi benim gelen öğrencilerime bunları çalıştırıyorum. Sesler karışabiliyor. Bunu bırakın gelen öğrencilerime. Konservatuarda hani sadece ömrünü müziğe adamış insanlar buna çalışırken bile çok zorlanıyorlar. Ya şimdi mükemmel performans değil mi? Entonasyona bakın ya. Hiç resmen arka tarafta bir ses böyle geniş vokaller kullanıyor. Bu arada Lizzie Hale'in çıktığı sesler de göz kamaştırıcı. Emily'yi vokal yapmaya gelmiş. Peki bitirelim. Artık yuh. Hiç kulağınızı böyle yormuyor. Zaten Emily'nin en büyük özelliği tiz seslerinde bile yumuşaklığını Yumuşacık, koruyor. çok güzel. Daha böyle dramatik bir renk. Dramatik bir soprano. Of. Bir de Emily'yi tek izleyelim mi? Evet hocam, Bir de lütfen. tek izleyelim hakikaten. Yani tamam Lizzie Hale'i yaptık ama bir de Emily'yi bir tek dinlenir. Hocam şu onu Going dinleyelim Under. hocam, çok Hadi güzel. gel dinleyelim. Hadi bakalım. O istekler. Çok pes gelmiş. Demek ses biraz kısık oluyor. Zor çıkmış ya. Girişleri çok zorluyor. Acaba ton standart Going Under tonu mu? Ama çok tiz başlamıyor. Sanki sanki ya. C minör parça şu anda. başlamıyor. Bir orijinaline bakalım mı ya? Ben merak ettim hakikaten. Yansıtıran sonra şarkı. Emerson Going Under diye başlayalım bakalım. Bak şu an C'den okuyorlar. Sanki biraz pes geldi bana. Doğru mu bakalım? Bir albüm versiyonuna döndük. Şu anda. Ama bu parlaklık yok yani. Yok. Ama böyle başlıyor. Evet. Böyle başladığını biliyorum. Ton da aynı. Bir yerde basıyor zaten. Ama burada Evanescence, yani Emily'nin sesi biraz kısık. Gelsin bakalım. Maybe
İç ses renklerde hep kirli olmayan temiz vokal renkleri bakın. I'll save myself. Maybe I'll wake up for Temiz, hep temiz ve doğru teknik. not tormented daily, defeated by you. Just one night, thought I'd reach the Burada kafa sesine dönüşe bakın. reach. En klasik Emily'yi söylerken problem yaşayan şarkıcıların geçiş notu bakın. You just Göğüs sesinde. one night, Kafa thought I'd reach. arada işte geçişi yapıyor bakın. Thought I'd reach. Alright, alright. Thought I'd reach. Burada pozisyon değiştirip kafa bölgesine geçti. Gülümsüyor değil mi? Evet. Gülümseyince ses ne kadar parlak çıkıyor. Çünkü tam gülümseme pozisyonu. Parıl parıl. Die again. I'm going under. Drowning in you. Tabii biraz akustik versiyon diye çok da yüklenmemiş açıkçası. Çok temiz okumuş. Peki çok kısaca böyle bir şeyler söyleyebiliriz Emily ve Lizzie Hale hakkında fikirler olarak. Peki devam edelim.